Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir poğaça tarifiyle geldim. Hani sokakta, pastanelerde aldığınız tanesi 20 liradan satılan poğaçalar var ya, işte o poğaçalardan yapacağız. Ama bol malzemeli, daha da lezzetli, daha da güzel olacak. Çünkü kendimiz yapacağız. Bu vereceğim tarife birebir uygulayın. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza yapın. Birebir ölçülü olarak sizlere tarifini vereceğim. Haydi başlayalım. Hemen poğaçamızı hazırlamaya. Evet, poğaçamızı hazırlamak için malzemeleri sayıyorum. 3 tane yumurta, 1 tane yaş maya, 200 gram margarin ya da tereyağı. Paranız varsa tereyağı alın. 2 bardak 200 miligramlık 2 bardak süt, 100 gram sıvı yağ. Şimdi ana malzemelerimiz bunlar. Hemen hazırlamaya geçelim. Önce kabımızı alıyoruz. Şimdi yağımızı bırakalım. Yağımız biraz donuk. Donuk olduğu için ne yapıyoruz? Sütü ılıttık ve bu ılık sütle yağımızı yumuşatıyoruz. Şöyle 2 bardak sütümüzü döküyoruz. Yarım su bardağı yani 100 miligram sütler 200 miligram sıvı yağı da döküyorum. Şimdi yağımızın biraz erimesi lazım arkadaşlar. Daha önceden çıkarsaydık bu yumuşak olurdu ama bekletmedik. Hemen şimdi yapmaya geçtik. Şöyle bir parçalayalım ki yumuşasın ılık sütün içinde. Şu şekilde biraz beklesin. Evet, gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi 3 tane yumurtamız var. Bu 3 yumurtanın bir tanesini sarısını ayıracağım. Diğerlerini içine bırakacağım. Şöyle hemen şöyle ayıralım sarısını. Hop. Tamamdır. Bir tanesini ayırdık. Bunu üzeri için kullanacağım. Bu kenarda beklesin. Diğer 2 yumurtayı içine kırıyorum. Şöyle 2 yumurtayı da içine kırdım. Ellerimizi yıkayalım. Şimdi üzerine tuzu ilave ediyoruz. Ne kadar? Göz ayarı şöyle tuzunu verdik. Biraz tuzlucunu seviyorum. Ve şeker ilave ediyoruz. Şöyle 2 tatlı kaşığı şekeri de ilave ettik. Bir tane mayamız var. Şöyle bir büyük maya. Bir paket maya ne kadar? 42 gramlık bir maya. Hemen onu da ilave edeceğiz. Şöyle bakın. Çıkardık dolaptan, dondurucudan. Yumuşadı. Bu da hazır. Hemen onu da döküyoruz. Evet. Mayamızı da ilave ettik. Evet, unumuzu da hazırladım. Şuraya yanımıza koyalım. Şimdi hemen yoğurmaya başlıyoruz. Bunları kaldıralım buradan. Hemen yoğurmaya başlıyoruz. Elimizle şöyle hem yağı tamamen dağıtalım ve yoğuralım. Şöyle güzel bir yoğuruyoruz. Tüm malzemeler birbirine geçsin. Çok lezzetli olacak yalnız bu poğaça. Malzemeden kısmadık. Bu sefer bol bol malzeme koyduk arkadaşlar. Şu şekilde. Ve şimdi un ilavesine geçiyoruz. Şöyle bir büyük kaşık, 2 kaşık. Hemen devam ediyoruz yoğurmaya. Aldığı kadar un ilavesini vereceğiz. 1 kilo un gidecektir arkadaşlar. Çünkü malzememiz bayağı var. Şöyle devam ediyoruz. Ve yoğuruyoruz. Belli bir un ölçüsü vermiyorum arkadaşlar ama 1 kilo gidecektir. Çünkü hiçbir zaman gram gram tutmaz ölçüler.
Mesela ben 3 tümen yumurta kırdım. Sizin yumurtalarınız kocaman olur. Ölçüyü çok alır. Küçük olur, az alır. Ama 1 kilo rahat gidecek. Şöyle güzel bakın. Elimize yapışmayana kadar yoğuracağız. Ölçü budur arkadaşlar. Hamur yapışmayı kesene kadar. Çok cıvık da değil. Çok aşırı sert de olmayan bir hamur elde edeceğiz. Bakın koyduğumuz unlar şu anda bitti. Biraz daha koyacağım. Bakın bitirdik unlarımızı. Biraz daha un koyacağız buraya. Şöyle biraz koydum. 3 kaşık şununla koydum. Bir kaşık daha ilave ediyorum. Azar azar şu anda yoğuruyoruz. Un ilave edip. Bakın artık elimize hamur yapışmayı kesti ve artık un ilavesini kesiyoruz. Vermiyoruz un. İçinde unları yedireceğiz. Tamam. Biraz daha yumruklayalım şu şekilde. Bakın hiçbir şekilde yapışmıyor. Bu un yeterli artık. Kabımıza yapışan hamur parçalarını da içine alsın. Onları da koparıyoruz ve yoğuruyoruz. Evet, hamurumuz hazır oldu. Bakın çok güzel. Asla ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Ve çok güzel bakın özleştirdik hamurumuzu. Şöyle gösterelim. Şu şekilde bakın. Asla yapışmıyor ve yumuşaklığı da böyle olacak. Tamamdır. Bu hazır. Şimdi üzerine bir tabak kapatıyoruz ya da poşet geçirin, ne yaparsanız yapın ama üst kısmını kapatacaksınız. Hava almaması lazım. Hamurumuz hazır. Şimdi sıcak bir ortamda soba kenarı, kalorifer peteği kenarı, doğalgaz, her neyse neyle ısınıyorsunuz evinizde, sıcacık bir ortamın yanına koyacaksınız ve yarım saat en az ya da 1 saat biraz mayalanmasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım şimdi hemen mayalanmaya götürelim ve mayalansın. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Şöyle 1 saat kadar beklettik. Mayasını yaptı. Hemen şimdi poğaçaları hazırlamaya geçelim. Evet, hamurumuzu açalım. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar güzel mayalandı. Çok güzel. Hemen hamurumuzu zeminimize çıkarıyoruz. Oh maşallah maşallah. Şu güzelliğe bakın. Süper. Kabımızı şunun içine koyuverelim. Çok güzel olmuş. Hemen şöyle toparlıyoruz. Bu şekilde hamurun fazla gazı da gitmiş olacak. Böyle toparlarsanız azıcık. Bakın fazla gazı gitmiş oluyor. Şu zemine çok az sıvı yağ koyacağım ki yapışmasın. Çok fazla değil bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle avucumuzun içine çok az bir şey koyduk. Fazla koyarsanız kayar gider. Az, çok az. Bu şekilde zeminimize az bir şey yağlıyoruz ki hamurları alırken böyle yapışmasın. Tamamdır. Bunu alalım buradan. Şimdi hamurlarımızı koparacağız. Büyüklüklerini ayarlayacağız. Şöyle bakın şimdi ben böyle koparıyorum ama siz ne yaparsınız bilmem. Şu şekilde bir. Böyle koparacağım. Göz ayarı. Satılık değil. Kendimiz yapacağız. Büyüklük küçüklük fark etmez.
Tamam, şu anda ölçüleri yaptık. Şu biraz küçük geldi gözüme. Onu da destek bakın bir şekilde hazır olmuş oluyoruz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane hamurumuz çıkmış. Hemen şimdi kenara şöyle alalım. Şöyle bakın şu şekilde toparlıyoruz. Bakın düzgün yer altı kısma, katlı yer üst kısma gelecek. Bakın bu şekilde toparlıyoruz. Şimdi elimizle hemen şu elimizin yan tarafıyla şu şekilde bastırıyoruz. Bakın bu şekilde orta yerine bastıracaksınız. Başka hiçbir şey yok. Bakın bu şekilde bastırıyoruz. Bu şekilde bastırdık ortalarına. Şimdi peynirini koyacağız. Ben lor peynirini kullanacağım. Geçen gün hani börek yapmıştık. Kalmıştı biraz. Ne kadar kalmıştı? Tahminen 100 gram kadar. Bakacağız bakalım. Bunu kullanacağım. Ziyan olmasın dedim. Hadi bir de poğaça yapıverim. Şöyle gösterelim. Lor peynirimiz bu. Hemen içlerinin tam orta yerlerine peynirleri koyuyoruz. Bereketli lor bak hala bitmedi yine de. Hepsine koyduk. Şu anda lorlarını da koyduk. Hazır. Şimdi bunlara şöyle karşılıklı biraz böyle çekeceksiniz ve böyle kapatacaksınız. Bakın biraz çekip ileri doğru hop kapatacaksınız ve lor açıkta kalmasın. Biraz çekip hop kapatacaksınız. Şöyle çekip kapatacaksınız. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz mu? Böyle kapatacaksınız. Azıcık böyle geriye doğru çekip kapatacaksınız. Şimdi bu şekilde kapattık hepsini. Bakın yine ağzını açıyor. Şöyle bir gevşetelim azıcık yanlarını. Şimdi böyle bir tanesini iyi bakın. Şimdi böyle elimizin şu iç kısmıyla bastırıyoruz. Bu şekilde poğaçamız hazır olmuş oluyor. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Bakın. Şöyle gevşeltelim. Elimizin şu avucumuzun şu kısmıyla bastıracağız. Bakın. Tam böyle uca gelmeyecek, biraz ileri bastırıyoruz ve bu şekilde poğaçalarımızı hazırlamış oluyoruz. Şöyle gösterelim. Hemen yağlı tepsiye koyuyorum. Yağlı kağıt seri tepsiye yaptıklarımı şöyle koyuyorum. Yine aynı şekilde bakın şimdi elimizin mayasıyla böyle bastırıyoruz. Okey. İnşallah herkes anlamıştır. Hemen yaptığımızı tepsiye koyuyorum. Yerimiz açılsın. Bakın. Tekrar şu uç kısımları fazla bastırmıyorum. Yani şu kenarları bakın. Şu şekilde hazır olmuş oluyor. Poğaçalarımız da poğaça yani. Bakın çok güzel oldu ve kocaman kocaman doyurucu. Doyurucu. Bakın. O süper.
Şöyle gösterelim. Bir tepsiye hazırladık. Şimdi diğerlerini de başka bir tepsiye koyacağım. Hemen bu tepsimi hazırladım. Buna yeterli çünkü kabaracak bunlar daha. Tamamdır. Poğaçaları hazırladık arkadaşlar. Tabii burası da şöyle gösterelim. Bu tepsinin birisinde olan 5 tane. Bunda da şöyle gösterelim. İşte 2, 4, 6, 8, 9 tane ama kocaman benim poğaçalarım arkadaşlar. Dersiniz ki kocaman yaptın be kadın. Siz biraz hamuru azaltıverin. Bu kadar basit. Şimdi biraz tepsi mayasında bekleteceğiz. Evet, poğaçaları hazırladım. Şimdi yarım saat ya da 15 dakika ortama bağlı. Biraz tepsi mayasında da mayalandıracağız. Daha sonra yumurtasını süreceğiz. Hadi bakalım. Evet, bir 15 dakika beklettim. Bu kadar kabarmak yeterli. Zaten pişerken de kabaracak. Şimdi yumurtasını sürelim. Evet, yumurta sarılarını sürdük üzerine. İsteğe bağlı susam, çörek otu serpebilirsiniz. Bu size kalmış. Bakalım, ben de susam serpeyim. Almıştım daha önceden. Şöyle susamım var. Şöyle susam serpiyorum. Bol bol bol. Bol keseden. Bol oldu mu? Elim biraz çok kaçar her zaman. Malzeme. Azsa biraz hop 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 azaltırım. Tamamdır. Bu da oldu. Şu anda poğaçamız hazır. Evet, poğaçamız hazır. Fırına girmeye 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ne kadar sürede kızarır? 30-35 dakika arası fırında kızarır. Kızardığında zaten hemen fırından alacaksınız. Bu kadar. Hemen şimdi pişmek üzere fırına götürelim. O pişerken ben bu kalan 5 tanenin üzerine de yumurta sarısını süreceğim. Piştikten sonra da bunları pişireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız oldu. Keşke diyorum ki bir fırın açsam, bir pastane açsam da ben de bu güzel hamur işlerini yapıp satsam. Ne kadar güzel olur. İnan çok lezzetli oldu. Şöyle gösterelim. Bakın, poğaçalarımızın güzelliğini kendi gözlerinizle görün. Vay 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 vay. Ay ne kadar oldu. Doyurucu. Kocaman kocaman. Bunlar pastanelerde 20 liradan satılıyor. İnan ki benimkiler 30 lira eder. Hem daha kocaman hem daha lezzetli. Diğer tepsi de burada ama bu yeni çıktı. Bu sıcak. Bu biraz oldu çıkalı ve ben bundan şimdi tadına tuzuna bakacağım. Size göstereceğim. Çok güzel oldu. Kocaman kocaman. Bir tanesi doyuracak insan. Daha ne olsun ya? Yani daha ne olsun? Yapıp tepsi tepsi bunlardan satabilirim yani. Çok da güzel oldu. Süper. Haydi bakalım tadına bakalım şimdi. Her zaman olduğu gibi şöyle bir tanesini alacağız. Bu biraz soğudu dediğim gibi, bu biraz sıcak. Onun için onu almıyorum. Yani kocaman doldular ya, ufak birini arıyorum. Wow, şu güzelliğe bak ya, bak bak bak. Alt kısmı, üst kısmı şöyle bak 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 bak, gördünüz mü? Nasıl da güzel. Nasıl da güzel. Şu güzelliğe bakın ya. Süper bir poğaça yaptım. Hadi bakalım tadına bakalım. Hemen bir tanesini kırıyoruz. Şöyle gözünüzün önünde. Bak, lorlar da içinde. Bol keseden doldurduk lorları da. Onlar da içinde tabii ki de. Evet, sizin için hemen tadına bakacağım. Şöyle bir tane yarısını aldım. Yeterli bu bana. Çok bile. Bir tanesinden iyi bir doyarız. Şöyle. Hazır satılan poğaçalarda halt yemiş. Benimkiler çok daha güzel olmuş. Gördünüz mü? Ama kuru kuru biraz zor gidiyor. Biraz da boğazımda
öksürük var, gıcık var. Bir yanına çay olsa çok daha güzel olacak. Yanına bir çay yapmak lazım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Süper. Tadı tuzu yerinde. Göz ayar diyorsak kendi gözümüzün ayarına göre atıyoruz ve ölçümüz tam iyi geliyor. Ay çok güzel olmuş. Neyse şu yarımı yiyeyim bari ya. Çok az parçası kaldı. Ama süper olmuş. Yarım bile beni doyurdu. Yani kocaman kocaman yaptık ya. Tam aç doyuranı. Aç doyuran olmuş. Karnınız açsa bir tanesi rahatlıkla doyurur. Bitirdim. Yarısını bitirdim. Bir yarısı kalsın. Doyurdu. Aç doyuran poğaçalarımız süper. Yapın. Yapın bu poğaçalardan. Çocuklarınızın yanına okula giderken koyun. Eşinizin yanına işe giderken koyun. 20 lira pastane poğaçaları ama bunlar 30. Ben o zaman 30'dan aşağı satmam. Daha kocaman, daha lezzetli, bol malzemeli yaptım. Siz de yapın. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza bu poğaçalardan yedirin. Çok yaparsanız da ne yapacaksınız? Bir poşete koyup dondurucuya atın. Yiyecek olduğu zaman hemen ısıtıp yiyin. Hiç sorun değil. Mis gibi tazecik duracaktır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yumurta sarısını sürerken benim telefon kapalı kalmış. O bölümü çekememişim arkadaşlar. Ben çektim sanırım tabii ki de. Anca düzenleme yaparken fark ettim. Onun için biliyorsunuz zaten bir yumurtanın sarısını az bir sıvı yağ karıştırıp fırçayla sürdük. Orada öte yok bir şey yani. O bölüm kalmış. Artık orası görmeden de yaparsınız artık ya. Ne yapayım yani? Olmuş ölmüşe çare yok. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan haberiniz hemen olsun. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel güzel tariflerde görüşmek üzere.